Sevgili kitap kurtları, bibliofiller, hepinize selamlar. Bugün Frank Herbert kitaplığından The Eyes of Heisenberg'den bahsedeceğiz. Heisenberg'in gözleri yani. Bu kısa roman ilk önce Galaxy dergisinin Haziran, Temmuz, Ağustos 1966 sayılarında dizi halinde yayınlanmış. Sonra aynı yıl kitap olarak basılmış. Hemen belirteyim, Frank Herbert'ın ilham kaynakları videosunda bunu atlamışım. Frank Herbert bu kitabı yazarken ünlü Alman fizikçi Werner Heisenberg'den çok etkilenmiş. Onun bir belirsizlik ilkesi diye bir kuramı var. İşte onu hem hikayede geçen genetik mevzusunda hem de toplum düzeyinde uygulamış. Gelelim bu kitapta Frank Reis bize ne anlatıyor? Şimdi olay gelecek zamanlarda bir yerde geçiyor. Seatac Megapolis diye bir şehir var. Orada geçiyor işte. Muhtemelen Frank Herbert bu şehrin ismini oluştururken Seattle ve Tacoma adlarını birleştirmiş. Malum kendisi Tacoma'da da yaşamış. Orası da Seattle'a bağlı. Neyse burada olayın geçtiği toplum iki sınıfa ayrılmış. Ama nasıl ayrılmak? Kast sistemi gibi yani. Bir optimenler var, bir de halk var. Yani bir seçkinler, bir de gerisi diyebiliriz. Bu optimenlere hizmet eden bir de cerrah sınıfı var. Bunlar kadınları hamilelik döneminde mecburi olarak inceliyorlar. Uygun bulmadıkları durumlarda ise gebeliği sonlandırıyorlar. Bu optimenler halktan topladıkları çeşitli enzimlerle biyolojik ölümsüzlük davasındalar. Kuzey Amerika'da bir yerdeler. Buradan dünyanın geri kalanı üzerinde tam bir otokratik rejim uyguluyorlar. Bunu da hem nüfus kontrolü hem de siyasi entrikalarla yapıyorlar. Bunlar nüfusun sadece çok ufak bir kısmının üremesine izin veriyorlar ama onu da denetim altında yapıyorlar. Geri kalan halka ise sürekli bir gaz veriyorlar. Bunun sayesinde kısır tutuyor onları. Bu yüzden halka steril manasında steriz deniyor kitapta. Halk ise optimenlere tapıyor. Fakat hepsi değil. Çünkü bu optimenlere karşı bir direniş örgütü var. Bir tanesinin adı nasıl çeviririz? Ebeveynler Yeraltı Örgütü diye. Bir diğeri de taşıyıcılar veya kuryeler diyelim. Bunları cyborglar da destekliyor. Derken meğersem bu optimenlerden biri 80 bin yaşındaymış. Bunlar bir zaman kontrolü ele geçirmişler. Hatta anladığım kadarıyla geçmişte bir dönem optimen cyborg savaşı da olmuş. Bu optimenler bilerek teknolojik ilerlemeyi de engelliyorlar. Neyse bu yeraltı teşkilatından Elizabeth ve Harvey Durant çifti var. Bunlar yerel bir hastaneye gidiyorlar. Kendi embriyolarının tanımlanması için. Neyse bakıyorlar embriyonun değişik bir özellik taşıdığını fark ediyorlar. Bir tane subay geliyor. Embriyonun özellikleri neler? Zeka kapasitesi yüksek, doğurgan, sağlıklı. Fakat bunun yok edilmesi gerekiyor. Çünkü bir optimen özelliği taşımıyor. Neyse hemşirenin yardımıyla operasyon kayıtlarını yok ediyorlar. Bu ikisi de çocuklarını tutmak istiyorlar. Bir yandan optimenler embriyoyu yok etmek, diğer taraftan cyborglar da incelemek için ele geçirmeye çalışıyorlar. Elizabeth ve Harvey de kaçış içerisinde. Yani böyle bir roman bu. Bu kitapta Frank Herbert'ın diğer eserlerinde de olan bir tema var. O da bir sistemin esnek olmamasından kaynaklanan problemler. Zaten Herbert'ın da bir sözü var. Şey diyor, bana tamamen düzgün çalışan bir yapı gösterin, size hataları örten birini göstereyim. Unutmayın ki diyor, gerçek gemiler sallanır. Kitapta ilginç bulduğum bir şey var, onu da ekleyeyim. Bu yeraltı direnişçileri kendine özgü bir iletişim diline sahip. Şey gibi değil ama bu masonlar gibi böyle. Ayrıca bu optimenlerin uzun yaşamasını Dune'daki Tanrı İmparatoru 2. Leto'ya da benzettim. Onu da ekleyeyim. Başka şimdilik diyeceklerim bunlardan ibaret. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.